Herkese merhaba arkadaşlar. Boğaziçi FC Kulübü Oyun Menajeri ben Emrullah Zengin. Ben neredeyim? Ben neredeyim? Buradayım be, buradayım be. Herkese merhaba arkadaşlar. Bu video tamamen 2000 abone olan güzel insanlar, hepiniz için arkadaşlar. Bir oyun kanalında 2000 aboneye geldik ve aslında 1000 aboneyi de yapacaktım ben bu videoyu ama 2000 aboneye kısmetmiş. Bu videonun konusu tamamen eğitim amaçlı. Yani sizin de böyle aklınıza gelen bir şey varsa oyun kanalı açabilirsiniz. Hemşerim sesim geliyor mu? Geliyor Thomas Henry. Hoş geldin kardeşim. Bu kanalın yarı sahibi de sen sayılırsın. Bu kanalda arkadaşlar yaklaşık Mayıs'ta kurdum ya da Mart'ın sonu muydu, Nisan'ın sonu muydu tam hatırlamıyorum. Bir 7 ay falan oldu. 7 ay önce bu kanalı kurdum. Top Eleven oyunu oynuyordum sizler gibi. Dedim ki böyle go attım, kendimizin bir futbol kulübü olacağı yok. Malum ekonomik şartlardan. Bari böyle sanal alemde bir futbol kulübümüz olsun, menajerlik yapalım. Öyle zaten 2011 yılında ben başlamıştım Top Eleven'a, sonra bıraktım. Şimdi tekrar başlamıştım bir 7 ay önce, hatta 8-9 ay önce. Ve YouTube kanalı açmak istedim. Orada böyle sezonluk bazı içerikler yüklemek istedim. Ve sizlerle de böyle bu vesileyle de tanışmış olduk. Gayet de güzel oldu. Ve burada arkadaşlar bir oyun kanalında yaklaşık 2000 aboneye ulaştık ama her zaman bir altyapı önemli. Her zaman bir Ar-Ge önemli dediğimiz kısım. Bu kanalı açmadan önce ben tamam kanal açacağız, video yükleyeceğiz de ne kadar yükleyeceğiz? Yani 3 yükleriz, 5 yükleriz, hadi 10 yükleyelim. Mecaz kardeşim, iyi yayınlar kardeşim, teşekkürler. Oktay hocam, teşekkürler hocam. Böyle 3-5 tane video çekip yüklemeyle olacak bir şey değildi. O yüzden ben de kendi çapımda bir sistem belirledim. Böylelikle kanalın yani oyunun her sezon içerisindeki hem sezon başlangıcı, ortası veya final maçları olmak üzere böyle kendimce yayın yapmaya çalıştım. Böyle de buradaki en önemli kısım bence istikrar. İstikrarlı bir şekilde neyi yaparsanız başarıya ulaşacaksınız. Dedikodu yaparsanız dedikoduda, güzel şeyler yaparsanız güzel şeylerde mutlaka başarıya ulaşırsınız. Zaten dikkat edin, istikrarlı neyi yapıyorsanız şu anda o işin uzmanı olmaya doğru gidiyorsunuzdur. Bu yüzden bu kanalda tabii ki benim de kendi iş hayatım olduğu için olabildiğince vaktimi almamalıydı. Bu yüzden çek yükle kısmını yaptım daha çok. Ekran videosu nasıl alınır? Bunları falan öğrendim. Ve bu şekilde yükledim. Şu anda güncel sayıya baktığımızda 2114 aboneye ulaşmışız. Kanalımız büyüyor, çığ gibi büyüyoruz. Hep sizin sayenizde arkadaşlar. Hepinize buradan sonsuz teşekkürler. Peki biz bu 2000 aboneye 7 ayda nasıl ulaştık? Yani özellikle aranızda bazı böyle kanal açmak isteyen olursa onların can kulağıyla dinleyeceği bir video hazırlamaya çalışacağım. Biraz da canlı yayın bu. Sohbette de gayet güzel muhabbet ediyoruz zaten. Tabii ki arkadaşlar bu arada da kanala abone olmayı unutmayın. Aranızda hala abone olmayanlar var. Buradan görüyorum. Şu anda size göstereceğim ekrandan. Abone olmayanları görebiliyorum ve hemen oraya geçelim. Kanalı nasıl kurduğumu ve neler yaptığımı hemen hemen anlattım. Şimdi bu benim şu anda gördüğünüz ekran YouTube Studio dediğimiz stüdyo ve burada yani nasıl neler yapmışız, içeriklerimiz ne kadar izlenmiş, bla 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 hepsini görüyoruz. Hepsi buradan sadece izleyebiliyoruz. Buradan hemen içerik dediğimizde içerik kısmında toplam görüntülenme sayımız, gösterim tıklanma oranı çok önemlidir. Yani gösterim tıklanma oranı dediği arkadaşlar bu kanalın şu videoyu gördüğünüzdeki mesela şuradaki küçük resimler yani. O yüzden bunu da hazırlayabilecek düzeyde çok envai çeşit bir grafik programı bilmenize gerek yok. Yani burada sadece 2-3 kelime kullanın ve tabii ki biraz böyle biraz kafayı yordukça zaten şey yaparsınız ki Google'un bu konuda kendi eğitimleri de var. Google YouTube Studio'nun. Onları da düşünebilirsiniz. Bu kısımda kitle kısmında ise gene bakıyoruz en çok izlenen videolar antrenman özellikleri video olmuş. Kitlemin izlediği kanallar Mecan'dan o arkadaş da izlerse ona da selamlar olsun.
Enen Topelavan'ı ben kendim rakip olarak belirledim. Yaklaşık 10 yıldır yayın yapıyor zaten. 32 bin abonesi var. Bakalım onu geçebilir miyim? Ama işim tamamen sohbet, goy goy. Mamun var. Bu arkadaşla tanışmıyorum tabii ama kendisi kravatla sunuyor. Yani işinde bayağı ciddi yani. Ben gördüğünüz gibi gömlek, tişörtle sunuyorum. Buradan daha doğrusu goy goyu bırakalım. Şu kısımdan da nasıl bir kanal analizi yapabiliyoruz. Bunun bir de gelişmiş mod kısmı var. Burada gene kimler ne yapıyor? Bu bilgiler bize ne sağlayacak? Şimdi buradaki fuzuli şeyleri anlatmama gerek yok yani. Sizin kafanızı şişirmeyeyim ben. Siz zaten bunları görürsünüz. Görüyorsunuzdur yani. Kanal açtığınızda burada önemli olan kısım trafik kaynağı dediği kısım. Mesela şu YouTube reklamcılığından ben yaklaşık bayağı bir şey almışım. Hatta bunun daha detaylı gösterildiği kısım da var. Göz atma özellikleri ise işte burada o yaptığımız resim öne çıkıyor. O resimdeki thumbnail dediğimiz öne çıkan görsel kısmı. Orada insanlar göz atma özelliklerinden bizi görebilsinler. Ve YouTube aramada da ise hani bu başlıkta gördüğünüz yazılar açıklama kısmında ve daha sonrasındaki ise daha şimdi oraya da değineceğim. Onu da değinmiş olayım. YouTube arama, kanal sayfası, önerilenler vesaire vesaire. Konuma gelelim. En çok Türkiye'den izlenmişiz ve daha sonra ben birçok altyazı ekledim. Altyazıda şeylere yaparak Hindistan, Endonezya, Irak, Azerbaycan buradaki altyazıların hepsini hemen hemen ekledim arkadaşlar. Şehirler ve yaş tabii ki çok önemli. Hedeflediğimiz kitle yaş. Bunlar şuradaki gördüğünüz her şey bir nevi benim asıl stratejimi oluşturuyor. Yani şu kanaldaki kısım. Özellikle ben size diyorum yani aranızda hala abone olmayanlar var. Burada isim verip rencide etmek istemiyorum diye. O kısım şu arkadaşlar. Dur şurada benim şeyi de göstereyim. Nerede gelecek mi acaba? Tamam senin görünmen lazım ama ya. Şu kalemi alalım. Yani şu kısım arkadaşlar. Şurada gördüğünüz kısım abone olmayanlar %80. Yani bu videoyu izleyen 100 kişiden 80'i abone olmuyor. Yani burada isimlerinizi verip rencide etmek istemiyorum. Abone olanlar ise %20 oluyor. Ben bu veriye dayanarak tamamen şey yapıyorum, analiz ediyorum. Öyle diyeyim ben size arkadaşlar. Yani yanlış anlaşılma olmasın. Buradan çünkü biz sizin kimin izlediğini falan göremiyoruz. Abonelik kaynağında YouTube reklamcılığından 900 kişi izlemiş. Yani ben şu an 900 kişi abone olmuş. Zaten bunların da izlenme sayıları 15-20 saniye. Aslında çok da reklamdan bir katkısı yok yani. Çünkü biraz sonra değineceğim para kazanma kısmında ise bunun çok önemini göreceksiniz. Yani reklamcılığın aslında çok sadece abone sayısı yani. Başka bir özellik kalmıyor. Burada bizim için önemli olan izlenme sayısı yani. Siz de böyle bir kanal açıp bu şekilde istediğiniz bir şekilde çek, yükle, paylaş ama istikrar çok önemli. İstikrarlı bir şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Bu videonun altına yorumlarda da yazabilirsiniz zaten. Ben de yardımcı olmaya çalışırım. Çoğunuz genç arkadaşlarsınız. Zaten şurada yaşı gördük yani. Yaşa baktığımızda yaklaşık bir %48, %50 hatta 17'yi de katalım buraya. %65'lik bir kısım 18-34 yaş arasında ve arkadaşlar böyle çek yükle paylaş. Yani illa Top Eleven olabilir. Farklı kanalların. Top Eleven'ın bir de kitlesi yok. Yani toplasanız yani Twitter sayfasına, Instagram sayfasına, YouTube sayfasının abonelerini toplayıp yani toplamda 1 milyon bile şey yok yani. Abonesi yok yani. Aslında farklı bir oyun, popüler bir oyun oynuyorsanız onun da kanalını yapabilirsiniz. Bu videonun altına yorumlarda yazın. Ben de takip ederim yani. Diğer hesaplarımdan da takip ederim. Yüksek kitleye erişirsiniz ama bilgi yani içerikler burada önemli ön plana çıkıyor. İçerik kısmında ise arkadaşlar yani sizin bilmediğiniz neyi bilebilirim ben yani. Aranızda bazı muazzam arkadaşlar var. Hepiniz zehirsiniz yani. Gerçekten de ben bir de böyle oyunda çok vakitte geçiren bir adam değilim. Çok bu kadar mesai harcayamam ben oyuna. Size de bunu tavsiye ederim. Hayatınızda yani bir mağlubiyet aldınız diye moraliniz bozuluyorsa o oyunu silin yani. Tamamen eğlence amaçlı, vakit geçirme amaçlı yapıyoruz ve gününüzün 24 saatinde bir oyunu harcamayın. Morallerinizi hiç bağlamayın bu oyuna. Buradaki verdiğim çok envai çeşitli, çok değişik bir bilgiler yok. Tamamen
Eğlence amaçlı, bir kitle oluşturma amaçlı beraber goy goy yapıyoruz yani. O şekilde gidiyoruz. Burada mesela siz de bir oyun kanalı açtığınızda video içeriğinde mutlaka eğlenceye mutlaka değinmeniz lazım. Yani işin biraz espritüel tarafı olması lazım yani. Yoksa sizin bilmediğiniz, yani sizin bilip başkalarının bilmediği ne olabilir? Yani ben o yüzden bilmiyorum kelimesini kullanan insanlara ayrı bir hayranım. Burada içerik kısmındaki videoları görüyoruz. Genelde burada ise arkadaşlar görebileceğiniz şu beğenme sayıları. Siz ne kadar çok beğeni, yorum atarsanız YouTube o kadar çok kişiye öneriyor bu kanalı. Hani şurada vardı ya kanal önerilerinde en başa geldiğimizde önerilenler kısmı vardı. Nerede o? Şurada içerik desek. Neyse fazla şey yapmaya gerek yok. Trafik kaynağında evet. Mesela YouTube arama ve önerilen videolar. Yani şu kısmın temeli arkadaşlar sizin şu beğeni yaptığınız, yorum yaptığınız sayılardır. Yani ne kadar çok beğenirsiniz, ne kadar çok yorum yaparsınız. O YouTube diyor ki ha bu video tuttu diyor, daha çok kişiye öneriyor. Bu bizim daha çok işimize yarar. Bu yüzden de videoları mutlaka beğenmeyi, kanala abone olmayı ve içeriklerden ilk haberdar olmak isterseniz bildirim zilini açabilirsiniz. O şekilde arkadaşlar, o yüzden beğenme ve yorum sayıları ayrı bir önemli. İzlenme sayıları düşük kalıyor. Zaten mesela bu biraz kanalın abone sayısıyla alakalı. Az önce de gördüğünüz gibi yani çoğu kişi abone olmuyor. Yani insanların abone olabilmesi için farklı bir boyut var. Nerede? Burada. Burada gördüğünüz gibi %80'i abone olmuyor yani. İzleyip geçiyor. Canları sağ olsun, problem değil. Abone olanlarla biz zaten bol bol goy goy muhabbet yapıyoruz. Siz de böyle bir kanal oluşturduğunuzda özellikle içerik kısmında, resim kısmında bunları nasıl yapacağınız Ar-Ge kısmında kendinize güzel planlama yapın. Ben bu kanalı açmadan yaklaşık 1-2 ay plan yaptım kendi kafamda neler yapabilirim diye. Ve işin en cafcaflı kısmı tabii bunların aslında hepsini burada açtım. Böyle altyazılarda ekleyebilirsiniz. Ben mesela ilk videolarımda çok eklemiyordum. Oktay hocamız hala izliyorsa bizi selam olsun. Oktay hocamız önerdi. Dedi ki altyazı da ekle videolarına. Ben de ekledim böyle. Altyazı eklemelerinin de işte o zaman da şöyle bir kaynağı faydası oldu bize. Konum dediğimizde gördüğünüz gibi yaklaşık her ne kadar Türkiye çoğunlukla izlesek de bu sefer Hindistan, Endonezya, Irak, Azerbaycan da gelmeye başladı. Bu yüzden videolarınıza zaten şu altyazı dediğimiz kısımda direkt altyazıları ekleyebiliyorsunuz. Mesela son paylaştığım bu videoda direkt geliyorsunuz şu dillerin hepsini ya bir tanesini yapın zaten diğerlerini kopyala yapıştır yapıyorsunuz yani. Bir de zaten İngilizceyi de Google Translate'ten yapıyoruz yani. Yoksa bazı arkadaşlar yazıyorlar yani. Ben de onları Translate'ten çeviriyorum. Farklı dillere çevirdiğinizde farklı kitlelere erişirsiniz ve YouTube'un farklı bir özelliği daha gelecek. Yani içeriden alınmış bir bilgi değil tabii. Bu da duyum sadece. Çok bu tarz içeriklere şey yaptığım için. Burada dublaj özelliği gelecek YouTube'a. Yapay zekada çok geri kaldıkları için artık bizim bu altyazılarımızı dublajlı olarak karşı taraf şey yapabilecek, dinleyebilecek. Eğer YouTube bizim de sesimizi kullanabilirse burada çok güzel, çok muazzam bir özellik olacak. O yüzden dilleri mutlaka ekleyin. Dublaj özelliği geldiğinde özellikle dünyaya açılma kısmında İngilizce ve diğer diller. Zaten ben şu altyazıları belirlerken arkadaşlar yani hem oyunun dillerini belirledim. Oyunda yaklaşık 32 dil falan var. Ve daha sonra eski videolarımda baktım ki kimler hangi ülkelerden izlemişler. Ona göre dil belirledim. Ve dünyadaki en çok konuşulan dil de zaten İngilizce, Çince, Hintçe ve Endonezya. Endonezyalıları ben bu kadar bilmiyordum mesela. Bayağı kalabalıklarmış. O yüzden dil eklemek de videolarda çok önemli olacaktır. Geldik işin cafcaflı kısmına. Şimdi siz bu kanalları kurdunuz, güzel resimler yaptınız, içerikleriniz 10 numara, eğlenceli paylaşımlar yapıyorsunuz. Ben bazen böyle Sönmez Dayı'ya da bağlayasım geliyor ama o kadar nezih bir kitle görüyorum ki karşımda o yüzden yani kendime de yakıştıramıyorum çok da böyle de. Genelde oyunda, canlı yayında değilken yapıyorum o tarz yorumlar kendimce. Sönmez Dayı gibi. İşin geldik cafcaflı kısmına arkadaşlar. Yani işin cafcaflı kısmı para kazanma kısmı.
Öncelikli olarak YouTube bize diyor ki sen diyor önce bir 1000 aboneye gel, 500 aboneye gel diyor ve bu şunu 3 tane video yüklemiş ol son 90 günde. Ve izlenme saati, işte bizim sıkıntımız aslında buradaki izlenme saati kısmı. Çünkü izleyicilerin çoğu böyle bir 3-5 dakika bakıyor gidiyor. Yani düşün, burada YouTube bize diyor ki bu videoyu en az 3000 saat pardon, bir video değil, tüm kanalınız 3000 saat izlenmesi lazım diyor. Bu 3000 saat izleyebilmek için bayağı bir zaman geçmesi lazım. Şu anda da gördüğünüz gibi zaten 2024 saatten gidiyoruz. Bu ilk başta 3000 saat olduğunda şunları üyelikler oluyor işte. Süper teşekkürler geliyor. Alışveriş reklamları yapabiliyorsunuz falan filan yani. Üyeliklerde yapabiliyorsunuz. Kişiler ayrıca Ello dayı diyor Murat Gencer. Ramiz dayı gibi hissettim kendimi. Suri bum bum. O ne demek bilmiyorum. Ve arkadaşlar şuradaki kısımda bunu ilk yaptığınızda yani 500 aboneye ulaştınız, 3000 saate ulaştınız, böyle süperler falan kazanıyorsunuz. Ama asıl kısım ise şurada. Burada ise 1000 aboneye zaten ulaştınız bu sürede ve 4000 saate ulaştığınız zaman o zaman para kazanmaya başlıyorsunuz. Şimdi bu bir oyun kanalı. Oyun kanalında kazanma oranı yani 1000 gösterimde 1 dolardır. Hani videoları izliyorsunuz yanında 1 milyon falan gösteriyor. 1 milyon izlendiğinde 1000 dolar kazanmış oluyor oyun kanalı için. Bu atıyorum 10 bin izlendi 10 dolar kazanmış oluyor. 100 bin izlendi 100 dolar kazanmış oluyor. Böyle düşünebilirsiniz bunu. Bu oyun kanallarında 1 dolar olarak baz alabilirsiniz. 1000 izlenmeye bu da Türkiye'de 1000 dolar. Yani Türkiye, Venezuela ve Vietnam'dı galiba. Biz böyle bir kitledeyiz. Çünkü bazıları böyle izlenme satın alıyor, abone satın alıyor. O yüzden Google bizi, YouTube yani bizi bu kısma koymuş. Şu anda sadece tabii nereden izlendiğiniz de önemli. Eğer İngiltere'den, Amerika'dan izlerseniz oradaki bir izlendiğiniz yer önemli. Yani nerede bulunduğunuz çok önemli değil. Hangi kitlenin izlediği önemli. Blue diyor 1 like 1 TL diyorlardı diyenler vardı. Yok kardeşim ya öyle nerede? Yani o sırf işte sen like'a tıkla diye yapılmış şeyler de onlar. Sırf ne kadar çok beğeni olursa o kadar çok kişiye öneriyor YouTube. Para kazanma kısmında bu 4000 saati yakaladıktan sonra biz her 1000 izlenmeye 1 dolar kazanacağız. Çok da bir şey değil baktığınızda. Yani zaten benim videolara baktığınızda içeriğinde şunları bir kaldıralım. Benim videolara baktığınızda nereden açalım bunu? YouTube kanalımız diyelim. Direkt böyle bağlandık. Videoları gördüğünüz arkadaşlar mesela bu 144 kere izlenmiş bu. Bu ne demek arkadaşlar? 14 cent kazandık. Peki videolar deyip böyle en popüler falan dediğimizde burada ise en çok izlenen şu mesela 5000 görüntüleme diyor. Eğer bu kanal para kazanmaya başladığında ben şu videodan 5 dolar kazanacağım yani. Ne yapıyor? 30'la çarp 150 TL yani. O yüzden para kazanma işi kısmı ne kadar çok izlenme sayısınız artarsa bu görüntülenme dediğimiz kısmı arttırırsanız o kadar etkili olacaktır. Yani izlenme saati önemli. Nerede izlenme saatimiz? Yani 2024 saat izlenmişiz. Hala yarısındayız yani. Zaten 2114 abone var ama bunların 800-900'ü reklamdan gelen. İşte bu kura çılgınlığında dostluk şampiyonasında reklam aldık biliyorsunuz. Ona bir reklam verdim. Bir de şu videomuza da reklam verdim ki insanlar şu videomuza evet. Buraya da reklam verdim buraya da. Bu videoya da reklam verdim. Bakın 1.2 bin görüntülenme olmuş ama yorum gelmedi mesela. Burada Nordeus'a isteklerinizi iletebiliyorsunuz. Siz de iletebilirsiniz arkadaşlar. Genel anlamda yapacağımız kısım yani bir oyun kanalı kurup böyle harçlığınızı kazanabilirsiniz. 3 dolar, 5 dolar, 10 dolar. Çok envai çeşit başlıklar bulursunuz. Tıklanma yaparsınız. Güzel bir şekilde harçlığınızı kazanabilirsiniz yani. Böyle çok popüler oyunlara girerseniz eğer de o zaman daha iyileri kazanırsınız. Top Eleven'ın kitlesi az.
Ben başka bir oyun oynamayı da düşünmüyorum. Yani ona o kadar vakit ayıramam. Top Eleven'a bile o kadar mesai ayırmıyorum. Siz ama daha böyle popüler PUBG falan var galiba mesela bu tarz şeyler oynadığınızda güzel de zaten insanlar muhabbete geliyor. Yani dediğim gibi sizin bilip benim bilmediğim ne olabilir yani? Burada envai çeşit bir Nordeus'un kozmik odasında bir toplantı yapmıyoruz. Mourinho benim kulağıma fısıldamıyor şöyle olacak böyle olacak yani. Bu bakış açısıyla alakalı ve her menajerin kendi tarzı var. O yüzden de mutlaka videolarınızda eğlence yani samimiyet katmak zorundasınız. Samimiyet satar. Mutlaka yani pazarlamanın altın kuralıdır bu. Samimi ol ciğerimi ye demişler. Samimiyet satar. Şimdi bu 2000 aboneye özel bir videoydu arkadaşlar. Umarım bazı arkadaşlarımıza feyiz olabilirsem ne mutlu bana diyeyim ben. Öyle diyeyim ben size. Amaç o zaten. Nerede bizim YouTube stüdyomuz? Kontrol paneli diyelim. Hala 2014 aboneyiz. Aranızda hala kanala abone olmayan arkadaşlar var. Burada isimlerini verip rencide etmek istemiyorum. Arkadaşlar 2000 abonenin hepinize, herkese çok teşekkürler. Ayrıca videoyu buraya kadar izlediğiniz için bu videonun sohbet değil, yorum kısmına premium sponsorluk istiyorum diye yazın. 3 kişiye arkadaşlar önümüzdeki sezon 3 kişiye nasıl 3 yapılıyor? Önümüzdeki sezon 3 kişiye de arkadaşlar benden özel premium sponsor hediye olacak. Ama tabi bu videonun açıklama kısmında Top Eleven için beni arkadaş olarak eklemeniz lazım. O yorum yazan, özel sponsorluk istiyorum diye yazan arkadaşlara da arasından bir kura çekeceğiz. Ya daha doğrusu böyle kura uygulamaları oluyor ya, kimleri yazıyorsunuz oraya, o otomatik karıştırıp çekiyor yani. Öyle bir kura olacak yani. Kazanan 3 kişiye de özel premium sponsor benden olacak arkadaşlar. İnşallah zam gelmez yani. Zam gelirse mahvolduk. Hepiniz çok sağ olun arkadaşlar. Sayenizde 2000 olduk. 5000 olduğumuzda ve kanal para kazanmaya başladığında bu sefer ne kadar para kazanmışım? Bunlarla alakalı kısa video yapmaya çalışacağım. Ve benim kendi kanalımda var arkadaşlar. Eğer ilginizi çekerse kendi kanalımda da çok böyle video yükleyemiyorum buraya. Siz de bu şekilde Blue yazmış premium sporluk istiyorum madem belki gelir de yoruma yaz kardeşim, sohbete yazma. Bu video bittiğinde yoruma yaz mutlaka, ya da şu anda yazılabiliyor mu bilmiyorum. Yoruma yaz kardeşim. Seni de işte dediğim gibi kurayı alacağız. Kuradan göndereceğiz. Kurada kim 3 kişi çıkarsa onlara göndereceğim kardeşim. Bu da benim kendi şahsi kanalım. Şimdi bu mesela bir eğitim kanalı. Burada daha çok böyle renkler. Ben aynı zamanda biyometrik okuma uzmanlığı falan yapıyorum böyle. Bu eğitim kanallarında ise izlendiğim şeylerde gördüğünüz gibi kimsenin salladığı yok bu tarz şeyleri. Burada tabii biraz ağırlık vereceğim zamanla. Burada mesela eğitim videolarında ise 2 dolar kazanıyorsunuz. Yani her 1000 izlenmeye 2 dolar kazanırsınız. Gene nereden izlendiğiniz önemli. Mesela İngiltere'den, Amerika'dan izlenirseniz belki 3-4 dolar da kazanabilirsiniz. Finans kanallarında ise hani herkes böyle atıyor ya, kripto uçacak, şöyle olacak, kripto, bitcoin'de duyulmamış fırsat falan, şu borsa uçacak diye böyle başlıklar görüyorsunuz YouTube'da, işte o resim hazırlama kısmında yani. Orada arkadaşlar finansta ise 3 dolar kazanıyorsun her 1000 izlenmeye. Yani böyle kahinliğiniz yüksekse açın bir finans kanalı. Yatırım tavsiyesi değildir diye başlayın. Şöyle uçacak, böyle kaçacak değil. Zaten milyon izlenirsiniz. Böyle de arkadaşlar her izlenmeye en az 3 dolar kazanıyorsunuz. Finans kanalında nereden izlendiğinize bağlı olarak. Bu kanalımı da takip etmek isterseniz isteyebilirsiniz. Kesinlikle Blue. Büyük işler küçük adımlardan başlar. Böyle devam. Aynen kardeşim. Ya önemli olan istikrar. Neyi istikrarlı yapıyorsak onda başarılı oluruz. Yavaş yavaş bu şekilde bir istikrar yapıyoruz. Yavuz kardeşim teşekkürler. Sana da kolay gelsin kardeşim. Ve arkadaşlar içerik buraya kadardı. Buraya kadardı. Merak ettikleriniz varsa canlı yayın sohbetten cevaplamaya çalışırım. Dediğim gibi bir finans kanalı açabilirsiniz. Daha çok kazanırsınız. Nostradamus gibi sallayın gitsin. Ben neredeyim? Ben niye buradayım ya? Biraz daha böyle aşağı kaydırayım kendimi. Buradayım ben, buradayım. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Sayenizde 2000 olduk ve muhabbetlerinizden de çok güzel keyif alıyorum. Gayet
eğlenceli. Ben niye bu alan bulamıyorum burayı? Analitik'e geleceğiz. Sayenizde ve bir kişi daha arttık arkadaşlar. Çığ gibi büyüyoruz. Ne oldu bu? Burası mı? Burası herhalde. İçerik buraya kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Herkese keyifli oyunlar, iyi eğlenceler ve mutlaka kendinize bir yatırım yapın. YouTube'a bir video atın. Çok saçma sapan da olsa atın. TikTok'ta para kazandırıyor. Instagram'da kazandırıyor. Onlar ne kadar kazandırıyor bilmiyorum. Ben biraz daha böyle YouTube'u kalıcı gördüğüm için şey yaptım. Hatta böyle bir içerik üretmeye başladığınızda yazışalım mutlaka. Şey de yaparız. Yani ben size bir tane daha farklı böyle kripto veren bir şeyler de var. Böyle için içinde olduğum için böyle ister istemez önüme çıkıyor. Onları da konuşuruz kardeşlerim. Herkese keyifli oyunlar, iyi eğlenceler ve Blue arkadaşımızın sohbet ekranından yazdığı yorumla bu videomu sonlandırıyorum. Büyük işler küçük adımlardan başlar. Herkese selamlar, herkese kolaylıklar, herkese çok sağ olun, var olun arkadaşlar.